Motomüzika'dan merhabalar. Abimin motorunu bir tadına bakayım dedim. Sizler de çok istiyorsunuz. Motosiklet sevdalıları için yine bir içerik üreteyim dedim. Bakalım bu motorun tadı nasılmış. Ya buna enduro binişi yapalım ya. Hoppa. Evet. İlk oturduğumda makine böyle ben baba bir makineyim diyor. Şimdi Suzuki ile kıyaslayacak olursam biraz Suzuki uzak duruyor benden. Bakalım İngilizler ne yapmış. Evet arkadaşlar, nereden başlayalım anlatmaya? Ben bunu neyle benzetebilirim? Benim bir CBF 1000'im vardı. Ya gidişi öyle, akışı öyle. Bacaklara rüzgar gelmiyor benim Vistrom'daki gibi. Şu cam kaldırılıp indirilebiliyormuş. Bacaklar tamamen içeride. Dengesi çok iyi, gidonun pozisyonu çok iyi. Oturuş pozisyonu dik. Gayet güzel. Yani güzel bir makine yapmış İngilizler. Zaten frenler 10 numara. Yani frenlere diyecek hiçbir şey yok. Daha arka freni yapmadım. Bak ön frene dokunuyorum hemen. Yani tabii benim Vistrom'dan daha iyi frenleri. O bir gerçek. Yani mesela fren testi yapalım şurada. Panik freni. Oo. Müthiş. Müthiş. Düşük hızlarda dengesi nasıl? Vallahi denge süper. Alt devirleri çok güzel yapmışlar. Alt devirler çok tok. Ya bu 3 silindirin tadı başka ya. Oo! Nedir kardeşim? Ulan bir motor böyle gider mi? Yani inanılır gibi değil. Denge 10 numara. Şimdi şunu söyleyeceğim. F800 CS de kullanmıştım. Ön tarafın 21 inç olduğunu hissettiriyordu o makine ama biliyorsunuz benim Suzuki'nin ön teker 19 inç, arka 17. Bu motosikletin 21 ama emin olun 19 gibi hissettiriyor. Ya Ducati Multistrada 950 vardı bu abimde daha önce. Yani onun virajı çok güzeldi, bununki de çok güzel. Şimdi şöyle bir güzellik daha var bu motosiklette. Vitesle çok oynamıyorsun. Yani bütün devirleri canlı. 6. viteste şu an bayağı dik bir rampa çıkıyoruz. Gayet hoş gidiyor, akıyor ya makine. Deposu çok güzel. Şimdi dış çekimini falan da görüntüleri koyarım. Böyle bir etrafında döndüm. Yani adamlar şey yapmış ya. Bildiğin motosiklet yapmamış. İnşaat yapmış ya. Aşağıdan bir başlamışlar, temeli atmışlar. Ya bu adventure kategorisinde zaten Avrupalılar başka ya. Ya motorla ilgili eksik, artı, ne var ne yok bunları söyleyebilmem için bu motorla tecrübe etmem lazım. Bayağı bilmem lazım. Yani işin açıkçası özelliklerini de bilmiyorum. 100 beygirin üstünde. Torku da 90'larda falandır bunun. Yani seyahat için yapılmış, her koşulda gidecek güzel bir adventure makine. Yani o 3 silindirin verdiği güzel bir haz var. Onu söylemek istiyorum. Yani V2 de güzel ama 3 silindirin tadı başka. İşte
İşte bunu 800'lerinde alt devirlerde biraz öksürüyor, tıksırıyor, basmak gerekiyor diyorlardı. Bunda tork olayını bitirmişler. Efsaneler sessizce geçermiş. Yani gaz çok canlı. Şu an hangi modunda bilmiyorum. Tur modunda olabilir. Apex'i çizelim, kontrayı verelim. Yani ekstra bir güç falan sarf etmene gerek yok ya. Çok güzel, baktığın yerden gidişi çok güzel. Bir de şöyle bir durum var. Hızı hissettirmiyor. Bir anda yüzün üstüne çıkmışım mesela. Yani güzel makine ya. Ben beğendim. Abime de hayırlı olsun. Sıfır aldı bunu. Buraya da motoruma dokunma yazmış. Dokunuruz, sürürüz bile. Süreriz bile. Konforlu mu? Çok konforlu. Hele bir selesi var. Yani rahmetli diyordu ya, salon salonje yani. Çok rahat. Çok güzel gidiyor. Alt devirleri çok güzel. Üst devirleri çok güzel. Ya her devirde aynı. Yani 2000 devirlerde de aynı. Üst devirlerde de aynı. Çok güzel alıyor götürüyor. Oturuş pozisyonu çok güzel. Elciklerin pozisyonu çok güzel. Burada bir sürü fikfiği var bunun. Herhalde hız sabitleme falan filan bir şeyler var. Yani dolu. Viraj ABS'si olduğunu biliyorum. Traction kontrolü var. Yani güzel bir makine ya. Ya ben hissiyatına bakarım. Ya bir motosiklet gibi mi hissettiriyor? Kesinlikle. Kesinlikle bir motosiklet gibi hissettiriyor. Hissedebiliyorum yeri. Asfaltı, rüzgarı. Vallahi harbi güzel makine bu ya. Şu malzeme kalitesi falan 10 numara. Eksik ne vardır bunda? Yani bilmiyorum ki. Uzun kullanımda belli olur eksiği. Yani motosikletin duruşu, gidişi, dönüşü önemli olan. Bunlar da 10 üzerinden 10. Zaten Brembo denen zıkkım var üstünde. Çok güzel tutuyor Bremler. Ben bunu arada alırım ya. Buralardayken. Yani gerçekten kocaman ekran var. Bizde böyle şeyler yok. Bizimki manuel. Ne anlatabilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Sesi çok güzel. Orijinal stok sesi gayet hoş. İngiliz güzel yapmış ya. Vallahi. Altıya sabitle böyle. Hiç. Etrafı seyret. Bir de yani 21 inç bir motosiklete göre çok kararlı. Bak oraya bakıyorum. Gidiyorum. Yüksek hızlarda da aynı konforu hissettiriyor. Ya bazı motor düşük hızlarda konforlu olur. Hızlandığın zaman yani ne kadar hızlı gittiğini hissettirmiyor. Alışmak lazım. Güzel makine. Neyse Çankırı'ya kadar ben bunu kullanayım. Çankırı'da bir mola verdiğimizde motoruma geri geçerim ya. Çok neşeliyim ya. Vallahi böyle motosiklete bindin mi seni heyecanlandıracak diyorlar ya, bu heyecanlandırdı. Bu güzel makine. Vallahi nokta atışı yapmış. Kral nokta atışı yapmış bunu almakla. Ben biraz şöyle gaz açayım mı? Açayım. Biraz bununla bir apaçlık yapayım da Çankırı'ya kadar. Biraz tadını alayım ben bunun ya. Böyle bir 5'e çekelim. Vites geçişleri çiçek. Çiçek ya. Bak o şeyin ıslığı geliyor. 3 silindirin ıslığı. Oy 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 oy. Çankırı'ya geldik. Buraya kadar sürdüm motosikleti. Son tahlilde söylemek istediğim şeyler var bu motosikletle ilgili. Düşük hızlarda çok iyi denemesini yaptık zaten. Ducati'den sonra frenleri, sürdüğüm motorlar içerisinde frenleri en iyi motosiklet. O kesin. Çok konforlu, ağır.
Yerden yüksek. Biraz şuradan sıcak fazla veriyor. Bunun öncekilerde de böyle ısınma problemi vardı ama ona nispeten bunda biraz çözmüşler ama benim V-Strom'la kıyaslayacak olursak V-Strom hiç ısı vermiyormuş, yani onu anladım. Tabi bu ürettiği beygir ve tork açısından büyük bir motosiklet olduğu için de normal. Başka ne diyebilirim? Ya, almayı düşünen arkadaşlara tavsiye edebilir miyim? Ederim. Yani bunlar güzel motorlar. Ama almadan önce bir test etmenizi, sürmenizi öneririm. Ya, motosiklet çok konforlu. Aynı zamanda da hissiyatını veriyor insana. Ya, bu motor katır gibi. Yani bu motora hiçbir şey olmaz. Bu motor her yerden gider gelir. Hiçbir yere gitmem çıkmam demez. İşte özellikleri, ya internetten ulaşabilirsiniz. Bazı arkadaşlar bana kızıyor, özelliklerini de anlataydın ya falan diyen var. Arkadaşlar, ben ilk hissiyatı, bindiğimde hissettiklerimi size anlatıyorum. Yani bunu tanıtma falan amacım yok. Arkadaşımın, abimin motoru olduğu için kullanıyorum. Merak ettim. Toto'muz bir de Triumph Tiger 900 Rally Pro'ya binsin, değsin dedim. Güzel yani, işçiliği 10 numara, daha ne diyeyim ben. Hafif hissettiriyor mu? Evet, hafif hissettiriyor. Yani önceki kasalara göre şüphesiz daha hafif hissettiriyor. Şimdi şurada mola vereceğiz. Bir şeyler falan içeriz. Bu arada buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda soru sorabilirsiniz. Benim bu motosikletle tecrübem şu an oldu. Çok kısa oldu ama bildiğim kadarıyla size, hissettiğim kadarıyla bilgi aktarırım. Olmadı sahibine sorarım. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, desteklemeyi unutmayın. Bu arada şu an bir seyahatin içerisindeyiz. Kanaldan onu da bulabilirsiniz. Aydın'dan çıktım. Kastamonu'ya doğru gidiyorum. Orada müthiş yerler gezeceğiz. O videoları da sizi bekliyorum. Desteğinizi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Önceki sürüşümde Quick Shifter'ı denememiştim. Onu da bir deneyeyim diye aldım. Son bir kez Tiger 900'e bineyim dedim. Ama alışkanlık, yine debriyaja gidiyor ayak. El. Oo, Quick Shifter çok güzel çalışıyor. Oo. Evet, gazı açıyorsun, debriyajsız atıyorsun. Çok iyi. Çok iyi, gayet başarılı Quick Shifter. Hem de çok başarılı yani. Triumph bu işi çözmüş.